Ve karşınızda Oculus Quest 3 menü ve ayarlar. Sanal Gerçeklik kanalına bekleniyorsunuz. Katılın bize. Selamlar Sanal Gerçeklik kanalı. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Oculus Quest 3'ün içindeki menü ve detaylara bakalım. Ne var ne yok bir inceleyelim. Bu arada yeni güncelleme yaptım. Güncellemeden sonra ne gelmiş ne gitmiş onlara da bir bakmış oluruz. Evet, ortamımız güzel. Efsane. Sisteme giriyoruz. Gece görünümü. Gece görünümü kapatıp açtığımız zaman göz konforunu ayarlayabiliyoruz buradan. Sese geldiğimiz zaman rahatsız etmeyin, kapatıp açabiliyoruz. Bildirim sesi var. Mikrofonu sessize al var. Pencereler için uzamsal ses dediği ise bunu açtığımız zaman Oculus Quest 3'ün içindeki pencereyi açınca kulağımıza 3 boyutlu ses geliyor. Etraftaki pencerelerin korunlarından geliyormuş gibi görünüyor. Kameraya geldiğimiz zaman kamerada burada kayıt ayarlarını sıfırlayabiliyoruz. Sağ göz, sol göz seçimi, sol göz ya da sağ göz odaklı bakış açısının çekileceği yeri seçebiliyoruz kamera kaydında. Görünümü sabitleyebiliyoruz buradan. Görüş açısını daraltıyor. Yani bunu açıp da orta düşük dediğimiz zaman kaydın açısını daraltıyor. En boy oranı bu zaten gördüğümüz gibi kayıt piksel yoğunluğu. Görüntü hızında 30 fps ya da 60 fps de yapabiliyoruz burada. Bit hızında yükseltip 10-15 yapabiliyoruz burada. Yalnız bit hızını yükselttikçe dosya boyutu büyür. Bunu da unutmayalım. Evet, dil ve bölgeye geliyoruz. Dil ve bölgede Türkçe bölgemiz, dilimiz. Saate geliyoruz. Saati otomatik ayarlıyor burada. Saatin dilimini gösteriyor. Standart, yani cep telefonlarında da aynı olduğu gibi. Klavyeye geldiğimiz zaman otomatik düzeltme. Buradan otomatik düzeltiyor. Kaydırarak yazma bir klavye düşünün. Bunu açtığımız zaman klavyede A'nın üstüne basıp sağdaki Z'ye gittiğimiz zaman az yazıyor yani. Hiç kaldırmadan böyle gezerek yazdığımız zaman yazıyı öyle yazabiliyor. Klavyenin boyutunu buradan ayarlayabiliyoruz. Klavyenin konumunu sıfırlıyoruz ve linke gelelim. Linkte bu Airlink bağlantısı, bilgisayara bağlantı kurup bilgisayardan Steam'den oyunlarımızı oynayabiliyoruz. Ben zaten Steam'den kayıt yapıyorum. Steam'den oyunlarımı oynuyorum. Bunu biraz öne çekeyim abi. Heh. Daha da güzel oldu. Tamam. A frekans bantı, kanal genişliği, internet bağlantısı, Wi-Fi sinyal gücü. Bir Airlink bağlantısına bağlanıp da güzel bir kayıt yapıp ya da güzel bir oyun oynamak için bunların hepsinin yeşil klik olması gerekiyor. Eğer burada çarpı varsa kırmızı, gereksinimleri karşılamıyorsunuz anlamına geliyor arkadaşlar. Bunları internetten araştırıp nasıl gereksinimleri karşılayabileceğinize bakabilirsiniz. Evet, başlık takibine geliyorum. Başlık takibi, bunu açtığımız zaman oyunu oynarken başlık daha iyi bir şekilde bizi takip ediyor. Takip frekansı dediği de bu ben bunu araştırdım. 50 ya da 60 Hz olarak gösteriyor. Şimdi bir kamera düşünün. Kamerayı açtığınız zaman ortamdaki ışığın titrediğini düşünün. Bu ortamdaki ışık titreşimini düzeltmeye yarıyor bu. Evet, yedeklemeye geliyoruz arkadaşlar. Yedeklemeye geldiğimiz zaman bulut yedeklemesi var burada. Bildiğiniz aynı bir cep telefonu gibi yedekleme yapıyor. Yazılım güncellemesine geldiğimiz zaman son sürüm, zaten sizin için güncelledim. Son sürümde ne var ne yok bir bakmak için buradan da güncellemeleri görüyorsunuz. Evet, güçe geliyoruz. Otomatik uyan var burada. Ekran kapalı. Bu 1 dakikaya ayarlayalım bunu. Çünkü gözlüğü kafamızdan çıkardığımız zaman 1 dakika sonra otomatikman kapanıyor. Bu da uyku moduna geçiyor gözlüğü çıkardığımız zaman 15 saniye sonra. Pil tasarrufunu açarsanız piksellerinizi düşürür, görüntü kalitenizi düşürür. Pilin ömrünü uzatmaz ama oyun oynama süresini uzatır. Onun için bunu açmayın. 2 saat oynayacağınızda 1 saat 45 dakika oynayın. Kaliteniz güzel olsun abi. Evet. Sistemden çıkıyoruz. Şimdi fiziksel alana girelim. Girdim. Evet, fiziksel alanda yeni sınır, yani oyunumuza Ghost'imizi yeni aldığımız zaman yeni sınırımızı oluşturabiliyoruz böyle yerde çizerek. Evet, zemin seviyesini zaten mesela örnek vereyim size. Ghost'inizi açtınız. Bakıyorsunuz, ben çok aşağıda görünüyorum, ben çok yukarıda görünüyorum dediğiniz zaman buradan girip zemin seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Sınır rengi, bu yerdeki çizdiğiniz sınırın rengini değiştirebiliyorsunuz. Kolayca fark edilebilir sınır derken yani zeminde daha iyi görünsün, daha çok görünsün. Yani onu istiyorsanız, daha da güvenlikli olmasını istiyorsanız bunu açabilirsiniz.
Sınır hassasiyetine geldiğimiz zaman, gelişmiş dediğimiz zaman bana sınıra ne kadar çok yaklaşırsak bize o kadar çok uyarı veriyor. Bunu da zaten buradan ayarlayabiliyoruz. Bunu da buradan temizleyebiliyoruz. Yani geçmişini kaldırıyor. Gerçek görüntüye geldiğimiz zaman bunu kapatıp açınca gerçek görüntüye geçiyor. Zaten aklınızda olsun, gözün sağ tarafına 2 kere vurduğunuz zaman gerçek görüntüye otomatik geçiyor. Bir daha 2 kere vurduğunuz zaman en son kaldığınız görüntüye geçiyor. Onun için de bunun açık olması gerekiyor buradaki. Alan kurulumuna geliyorum. Alan kurulumunu buradan girip buradan alanımızı ayarlayabiliyoruz. Evet, fiziksel alandan çıktık ve Wi-Fi'ye giriyoruz. Wi-Fi'mizda bildiğimiz Wi-Fi cep telefonunda ayarları Wi-Fi'ye bağlanmak için. Evet. Kişiselleştirmeye giriyorum burada. Kişiselleştirmede işte bu benim yaptığım ortam gibi. Buradan ortamları seçip indirebiliyoruz. Mesela bir tane deneyelim. Buna bakalım mı? Yükle desin. İndiriyoruz. Uygula. Ne oldu? Abi bu ne ya? Bu çok beyaz oldu. Ben bu balonların içinde yapamam, çıkıyorum. Farklı bir ortama geçelim. Orada incelemelerimize devam edelim. Güzelmiş. Selam. Evet, geri diyoruz ve depolama alanı. Depolama alanını yönet. Burası depolama alanı, 128 GB. Şu kadar dolu, şu kadar boş. Standart. Bunu herkes zaten biliyordur. Cep telefonuyla aynı. Uygulamalara girdim. Uygulama alanı, uygulamalara izin veriliyor. Konum, mikrofon izin veriliyor. Uzamsa veriler. Yakındaki cihazlar. Uygulama kilitleri. Buradan uygulamalarımızı kilitleyebiliyoruz. Yüklenmiş uygulamalar gösteriyor zaten buradan. Biraz geri gidelim bakalım. Standart şeyler bunlar. Bildirimlere girdiğimiz zaman rahatsız etmeyin. Bildirimleri açıp kapatma. Bildirimler de burada zaten. Evet, profillere girelim. Burada Facebook profilimizi ekleyebiliyoruz. Buradan da çıkalım. Hareket takibine girdiğimiz zaman. Evet, burada el ve vücut takibini açıp kapatabiliyoruz. Kumandalar eller arasında otomatik geçiş yapıyor. Arkadaşlar bunu açmamız gerekiyor çünkü elimizdekileri bıraktığımız zaman otomatikman ellere geçiyor. Anladınız mı? Ellere geçip kumandasız ellerimizle buradan ayarlar yapabiliyoruz. El takibi için kumandalara çift dokunun. Yani bu kumandalara da isterseniz de tık tık ikisini birbirine vurup da otomatik geçiş yapabilirsiniz. Otomatik geçiş hassaslığı yüksek, buradan ayarını yapabiliyoruz. Gelişmiş hızlı işlemleri de buradan kapatıp açabiliyoruz. Ve sıradaki menümüze geçelim. Erişilebilirliğe girelim. Burada arkadaşlar erişilebilirlik çok önemli. Neden önemli diyeceksiniz bana şimdi. Kontrasttır abi. Aç kapat. Aa, simsiyah oldu. Böyle daha güzel. Ne kadar güzel böyle demeyin. Niye biliyor musunuz? Ben abi korku oyunlarını bu kontrast şurada diye oynayamadım. Zifiri karanlık abi. Oyunun içine girdim. Hiçbir şey göremiyorum. Herkes oynuyor. Ben oynayamıyorum. Göremiyorum. Abi bunu sıfır yapın. Yoksa karanlık oyunları, ya herhangi bir oyunda bir karanlığa girdiğiniz zaman da büyük bir sıkıntı çıkartıyor. Onun için yani gerek yok. Bunu kontrastınız kapalı olsun. Evet, kumandanın titreşim yoğunluğu, yüksekliği ayarlıyoruz buradan. Uygulamaların konforlu şekilde deneyimlemek için. Kumanda düğmelerinin işlemini değiştiriyor buradan. Avatar ellerini gösteriyor buradan da. İşitme bu zaten canlı altyazılar, ses sağ sol değiştirebiliyoruz. Erişebilirlikten sonra evet, güvenliğe girdiğimiz zaman geçiş kodu var arkadaşlar. İsterseniz cep telefonu gibi buraya kod oluşturabiliyorsunuz. Başlığın kilidini aç. Bu başlığa erişebilen herkes senin profilini kullanabilir diye buradan menülerden kaydedilmiş şifreleri de kullanabiliyoruz. Kilitli uygulamaları da açıp kapatabiliyoruz. Güvenlikten sonra çıkalım. Deneysele girelim. Deneyselde deneysel özelliklerini sıfırlıyoruz. Harici mikrofon var. İçeriklerle uyumlu parlaklık kontrolü var. Uygulamaları uzanırken kullan. Gerçek görüntü açıkken elin dış hatlarını göster. Elimizin dışında beyaz çizgiler yapıyor burada. Aşağı binelim. Meta bilek düğmesi. Bu da ekstra bağlantı şeyleri. Ekstra satılıyor bunlar. Bileklikle değişik özelliklerini kullanabiliyoruz. Bu özelliklerle fazla bir bağlantımız, şeyimiz yok zaten. Evet, hesap merkezi, bir de yardım var burada. Yardımda ne varmış? Yardımda yansıtma öğretiyor burada ne varsa işte. Ayarlama, Metalink uyumunu ayarlıyorsun. MetaQuest uygulama oyunları için para iadeleri. Buradan da geri çıkalım. Evet arkadaşlar, menümüzü size detaylı bir şekilde tanıtmaya çalıştım. Yani
Şöyle ufaktan gene bakacak olursak görüntü, ses, kamera, dil bölge, saat, klavye, link, başlık takibi, yedekleme, yazılım güncelleme, güç hakkında. Yan tarafa girdiğimiz zaman fiziksel alan ayarları, gerçek görüntü alan kurulumu yapıyoruz buradan. Wi-Fi var burada zaten. Wi-Fi ağına bağlanıp ağımızı bağlayıp her şeyi yapabiliyoruz. Kişiselleştirmede zaten sanal ortam yaratma konusunda güzel bir yer. Evlerimizi böyle güzel mekanları şey yapabiliyoruz. Mesela şurayı değiştirelim, nasılmış ya? Aktif. Aa, güzelmiş. Geriye gidelim. Depolama alanı standart depolama. Burada uygulama ve izinlerimiz var. Bildirimlerimiz var burada. Profiller, cihazlar, bağlı olan cihazlar, hareket takibi, ayarları, erişebilirlik, gizlilik ve emniyet, güvenlik, deneysel hesaplar ve yardım. Bir sonraki videomuzda yapacağımız şey buradaki şeye bakalım. Detaylarımıza bakalım. Şuradaki profilimiz olsun. Profilimize bakalım. Ondan sonra güncellemeden sonra neler geldi onlara bakalım. Buradan böyle evin içine girip geri çıkabiliyoruz. Menümüze, ayarlarımıza, YouTube'umuza bakalım. Buradan YouTube'dan video falan izlenebiliyor. Çok güzel, efsane görüntüsü gerçekten. Tavsiye ediyorum. Her şey izlenebiliyor. WhatsApp'a bakarız. Kişiler nasıl ekleniyor ya da Instagram. Birkaç oyun deneriz. Bu arada oyunlarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ortalama dediğim gibi 100 tane oyunum var. Hepsini sizin için çektim arkadaşlar. Bize katılırsanız çok sevinirim. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik böyle bir kalkalım, bir yürüyelim bakalım ne oluyor. Şöyle bir kalktım. Bir yere çarpmasak iyi. Ha, tamam. Böyle de oluyormuş bak. Ha, ne güzel değil mi? Ya yalnız görüntüsü çok güzel arkadaşlar. Yani bayağı iyi, başarılı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere. Ne dersiniz? Korku mu? Eğlence mi? Heyecan mı? Savaş mı? Devam edeceğiz. Bir sonraki videoya bekliyorum.